Sizinle çok açık konuşayım. Toyota gibi başka bir markanın dünyada var olduğunu düşünmüyorum. Size Toyota araba dediğim zaman aklınıza gelen ilk araç hangisi oluyor? Toyota Corolla mı? Dünyanın en çok satan sedanı. Yoksa Toyota Supra'yı mı düşünüyorsunuz? 90'ları kasıp kavuran o spor otomobil. Belki de bazılarınızın aklına AE86 geliyor. Japon dağlarında yanlayan drifti keşfeden araba. İşte bu yüzden bana sorarsanız Toyota genlerinde kendisiyle çelişen teknolojiler üzerine çalışmayı bulunduran nadir firmalardan bir tanesi. O 90'larda çılgın otomobil severlerin bayıldığı Supra, AE86 gibi otomobilleri yaparken bir anda dayanıklı aile otomobilleri üretmeye geçen ve tüm odağını buna veren bir firmadan bahsediyoruz sonuçta. Daha sonra 2012'den sonra tekrar eski o spor özüne geri dönmek isteyip GT86 ile ilk adımı atıp daha sonra yeni Supra ile hala gayet iyi spor otomobil üretebiliyorum imzasını gösterdikten sonra GR Yaris ve GR Corolla gibi modellerle aile arabalarında gayet kolaylıkla spor otomobile çevirebilirim imajını veren bir marka. İşte genlerinde bu bütün yumurtaları aynı sepete koymama mantığı bulunan Toyota bugün de aslında çok farklı bir yol izliyor diğer firmalardan. Geleceğin teknolojisi dediğimizde kiminizin aklına hibrit, kiminizin aklına elektrikli geldiğini düşünüyorum. Ama Toyota'ya sorarsanız kendileri hem Ar-Ge'de elektrikli, hem hibrit, hem yenilenebilir yakıtlar, hem de hidrojen teknolojisine odaklanmış durumda. Açıklamaları da aslında çok basit. Dünya tek bir çözümün var olduğu basit bir denklem değil. Her çözümün farklı yerler ve farklı ortamlarda avantajı olduğu gibi dezavantajları da bulunuyor. İşte bu yüzden beni Paris'teki bu etkinliğe davet ettiler. Bu etkinlikte bütün bu teknolojileri ve daha fazlasını deneyimleyip size deneyimlerimi elimden geldiğince iyi bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugün çok acayip bir ortamdayım çünkü spor otomobillerin sesiyle elektrikli ve hidrojenli otomobillerin sessizliği birbirine karışacak bugün. Bu arkamda gördüğünüz araçların hepsini deneyeceğiz. Şurada gördüğünüz elektrikli Hilux, onun önünde hidrojenli, burada hidrojenli Mirai, burada elektrikli Lexus, şurada GR Yaris ve şu an pistte de Supra dönüyor. Ve bununla da bitmiyor. Size şöyle bir sürprizim var. Ve işte burada gördüğünüz hidrojenli Le Mans arabası da bugün burada. Çok farklı bir konsept. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Öyle görünüyor ki hayatta bir kere başımıza gelecek bu etkinliği ve bu şans sayesinde işte bütün bu farklı teknolojilerin nasıl çalıştığını gösterme fırsatı da bulmuş olacağız. Şimdi de daha önce hayatımda hiç bilmediğim bir aracın içindeyim. Toyota Mirai Fuel Cell yani hidrojenle güçlendirilen elektrik motoruna sahip bir araç. Size hızlıca hidrojenle çalışan bir aracın tam olarak nasıl çalıştığını göstereyim. Araca ilk baktığınızda dikkatinizi çeken şey bu turuncu hidrojen tankları. Hidrojen basınçlı bir şekilde bu tankların içine dolduruluyor ve burada depolanıyor. Burada depolanan hidrojen fuel cell'in içinden geçtiği zaman elektrik üretiyor ve üretilen elektrik tekerlekleri güçlendiriyor. Direkt elektrik motorlarına güç veriyor. Şurada ufak bir batarya var. Bu batarya sadece verimliliği arttırmak adına konulmuş bir batarya. Kısacası aracınız giderken rejeneratif frenleme ile elde edilen elektrik bunun içine depolanıyor ve daha sonra bundan da motorlara ayrıca güç verilebiliyor. Tam olarak bunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. Bu gördüğünüz bütün ünite fuel cell olarak geçiyor ve buradan içeriye hidrojen alınıyor. Alınan hidrojen şu ince çizgiler halinde gördüğünüz her şey birer sel yani bir hücre olarak geçiyor. Alınan hidrojen bu hücrelerden geçerken atomlarına ayrılıyor, oksijenle birleşiyor, suya dönüşüyor ve elektrik üretiyor. Her bir selde üretilen elektrik birleştirilip bu gördüğünüz bakır birleşim parçası ile birlikte yukarıdaki konvertöre elektrik vermiş oluyor. İşte bu sayede bu gördüğünüz bütün otomobil sadece güç kaynağı olarak hidrojen kullanılarak güçlendirilmiş oluyor ve elektrikli motorları sayesinde hareket ediyor. Hidrojenin nasıl üretildiğini sorabilirsiniz. Sonuçta bu yakıt üretilebilen bir yakıt ve aslında fuel cell'de nasıl hidrojenle oksijeni birleştirip su elde ederken elektrik elde ediyorsak tam tersini yaptığınızda bu lise derslerimizde gördüğümüz elektrolizi yapmış oluyoruz. Kısacası elektrik verdiğiniz zaman suya hidrojeni ve oksijeni birbirinden ayırabiliyorsunuz. Hidrojen de üretilmiş oluyor ve bir nevi güç depolama yöntemi olarak kullanılmış oluyor. Ve bu teknoloji daha önce hiç yaşamadığım gibi bir şey. Gaza bastığınız zaman arkadan böyle gelen ses betimlemek biraz zor. En iyi anlatma yöntemi bu Dark Knight filmlerindeki Batman'in Batmobile'nin sesine benziyor baya. Bayağı etkilendim. Dürüst olmam gerekirse gerçekten bayağı etkilendim araçtan. Hidrojeni siz yaktığınızda dışarıya çıkan egzoz gazı tamamen su.
Sudan başka hiçbir gaz çıkmıyor, hiçbir karbon emisyonu yok. Ne zaman böyle bir inovasyonla karşı karşıya kalsam böyle sakince bir nefes alıp şunu düşünmem gerekiyor gerçekten. Bazen çok fazla at gözlüğümüzü takıyoruz ve belli problemlerin tek bir çözümünün olduğuna kendimizi ikna ediyoruz ama aslında durum pek de böyle değil. Farklı amaçlarda, farklı teknolojiler nasıl kullanışlı bunları görmeye çalışacağım zaten. Bakalım günün geri kalanı nasıl geçecek. Ve şimdi de elektrikli Hilux'ın içindeyim. Ve tabii ki bir elektrikliden bekleyeceğiniz gibi gerçekten sessiz. Çok yukarıda oturuyor olmanıza rağmen batarya paketi aşağıda olduğu için aslında virajlarda sanki normal bir yol arabası gibi hissettiriyor ve virajları oldukça kolay alabiliyor. Elektriklinin amaçlarına baktığınız zaman daha şehir içinde, daha kısa mesafeler gittiğiniz, yük taşımanız gereken bir araca ihtiyacınız olduğunda oldukça avantajlı tabii ki. Çünkü çok daha düşük maliyetli günlük kullanımda. Siz zaten aracın kendisinin bir karbon emisyonu yok kullandığınız sürece. Buraya çektiğimiz zaman bakalım diğer teknolojiler bize ne gösterecek? Dizel elektrikli Toyota Hilux'ın için atladığımızda ise tamamen bir iş atı olduğunu hissettiren bir hissi var. Bu gurultu bir kenara, elektrikli buna bindiğiniz zaman o gaz tepkisinin daha gecikmeli olmasını falan hemen anlıyorsunuz. Ama yine aynı şekilde şu hissi de veriyor. Daha zor koşullarda, çok daha uzun yollar gitmeniz gereken durumda standart bataryalı full elektrikli bir pick-up'a göre aslında bunun ne kadar daha avantajlı olduğunu fark etmek çok da zor değil. Bu yüzden açıkçası ikisi de aynı araç, aynı karoseri, aynı şasiye sahip. İkisi de Toyota tarafından üretilmiş. Ama bir şekilde iki ayrı bambaşka amaca hizmet eden iki teknolojiye sahipler. Bu da aslında oldukça etkileyici. Ve şimdi aslında bugün içinde en merak ettiğim araçlardan birindeyim. Hidrojenli Toyota Hilux'ın içindeyiz. Aslında hidrojenli dediğimizde iki tip hidrojenli var. Bu şu an bindiğimiz fuel cell teknolojisine sahip olan. Bindiğim elektrikli Hilux'tan en büyük farklarından bir tanesi içine bindiğinizde duyduğunuz o ses. Gaza bastığınız zaman çok daha farklı, daha önce hiç duymadığım bir sese sahip açıkçası. Ve sürüş dinamiği olarak da bana sorarsanız dizel hibritte kıyasla çok daha konforlu, çok daha rahat, daha şehir içine uygun bir sürüş dinamiğine sahip. Ama bu araçta konsept bir otomobil, bunu unutmamak lazım. Yani yollara çıktığı zaman belki de farklı bir versiyonu gelecektir. Ama şu an için tamamen teknolojinin gösterisini yapıyorlar burada. Farklarını fark edebilmek için o eski zamanları hatırlamak gerekiyor. Ama burada bu deneyimde üçünü arka arkaya bindiğim için tam olarak her birinin nasıl hissettirdiğini anlayabiliyorum. Ve şimdi Lexus RZ'in içindeyim. Tamamen elektrikli ve tamamen elektriği hak eden de bir araba. Çünkü bana sorarsanız böyle üst segment arabalar gerçekten full elektrikli olduğu zaman bambaşka hissettiriyor. O sessizlik, o ani tork, bu bütün arabanın içinde gerçekleşen kaliteli hissi bir üst seviyeye taşıyor her zaman. Gaza bastığınızda hızlanması, ama sakin kullandığınız zaman bu inanılmaz sessizliği gerçekten tahmin edebileceğiniz gibi en iyi günlük arabalardan bir tanesi haline getiriyor. Biraz benim için gerçekten aydınlatıcı bir gün oluyor diyebilirim. Bunu kullanırken nasıl konuşacağım konusunda hiçbir fikrim yok ama yine çok etkileyici olan şeylerden bir tanesi deminki elektrikli hidrojenli araçları yapan aynı markanın böyle bir şeyi de ortaya koyabiliyor olması. Gerçekten mükemmel bir his. Her zaman söylüyorum, elektrikliler gelecek, hidrojenli gelecek. Bu araçlar günümüzü çok daha kolay, çok daha kullanışlı, çok daha verimli hale getiriyor. Ama bu GR Yaris gibi araçlarda günümüzü eğlenceli haline getiriyor. Birkaç tane favori otomobilim var. Araba deyince tanımı bu olmalı diyebileceğim. GR Yaris bunlardan bir tanesi. Zaten sürüş sırasında yüzümdeki ifadelerinde bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Mükemmel bir deneyim. Şimdi bir de GR Supra'yı kullanalım bakalım. Evet. Şimdi de GR Supra'dayız. Bakalım bu nasıl bir his verecek. Supra zaten Supra. Supra'nın daha önce videosunu çektik. Hatta kanalımızın en ikonik videoları genelde Supra videolarımız. Ama manuel bir aracı pistte kullanmanın
yine hazzı bambaşka. Ben zaten daha önceki bir videoda elektrikli araçları bu yeni teknolojilere otomatik şanzımana benzetmiştim. Trafikte otomatik kullanmak her zaman çok daha konforlu, bu bir gerçek. Ama manuel hala yok olmadı. Belli amaçlar, belli araçlar için manuel her zaman kaldı. GR Yaris ve GR Supra'da gerçekten bunun bir örneği. Tam olarak bu araçların gelecekte de yerinin nasıl olduğunu ve içindeki e-fuel'larla nasıl sustainable yapılabileceğini gösteren bir otomobil gerçekten. Ve şu anda tamamen otonom GR Yaris'in içindeyim. Şu an bu araba pilotun hiçbir kontrol olmadan kendi kendine bu pistin içinde gidiyor. Bu arada benim güvenliğim için %80 hızı almış durumdalar ama herhalde %80 bile benim maksimum gidebileceğim tur süresini yapacaktır. Bu şu an gördüğünüz pistte kullanmak için yapılmış versiyonu. Aynısının bir de Supra ile drift yapmak için yapılmış versiyonu var. Hatta tandem drift bile yapıyor. Teknolojinin geldiği yer insanı gerçekten etkiliyor. Yolculuğa devam. Şimdi pistin başka bir bölümüne Toyota'nın elektrikli aracıyla gidiyoruz. Let's go! Yok böyle bir şey. Hayatımda ilk defa Dakar aracına binmiş oldum böylece. Ki bu performansı düşürülmüş versiyonuydu yine bizim güvenliğimiz için. Bambaşka bir deneyim. Bu araç da %80 biyo yakıtla çalışıyor. Yani bitkilerden elde edilen yakıt %80'ini oluşturuyor. Geri kalanı standart benzin 98 oktan. İnanılmaz bir şey. Size hızlıca bu etkinliğin gerçekleştiği alanda olan her şeyi göstermek istiyorum çünkü ilginizi çekeceğini biliyorum. Buraya baktığınız zaman daha demin çıktığımız pisti görüyorsunuz. Hemen sağınıza döndüğünüzde bir hidrojen merkezi var. Hidrojen teknolojisinin tam olarak nasıl çalıştığı içeride bütün kesitlerle birlikte gösteriliyor. Burada hidrojenle çalışan bir fırın görüyorsunuz. Kısacası öğlen yemeğimizi, pizzamızı yerken hidrojenle yakılmış, üstüne atık olarak çıkardığı suyla nemlendirilmiş bir pizza yiyor olacağız. Bayağı ilgi çekici bana sorarsanız. Bu tarafta sizin ilginizi çok çekeceğini bildiğim araçlar görüyorsunuz. Sağdaki Le Mans aracı karbon nötral olan e-fuel'la güçlendiriliyor. Bu araç hemen yanında konsept bir hidrojenle çalışan Yaris görüyorsunuz. Bu Yaris fuel cell teknolojisiyle değil, içten yanmalı motorun direkt hidrojenle çalışmasıyla çalışıyor. Yani hidrojenin iki farklı teknolojiyi yakıt olarak kullanılabildiğini gösteren konsept otomobil aslında. Burada da rally Yaris'lerini görüyorsunuz. Bunlar da yine e-fuel yani karbon nötral yakıtla çalışıyorlar. Hemen şu tarafa hızlıca geldiğiniz zaman burada 3 farklı motosiklet görüyorsunuz. Sağdaki Kawasaki'nin full elektrikli motosikleti. Ortadaki dünyanın ilk hibrit motosikleti 450 cc bir içten yanmalı motora sahip. Aynı zamanda bir elektrik motoru var ve hibrit bir şekilde arka tekeri güçlendiriyor. Bu yanda gördüğünüzde yeni bir konsept aslında. Hidrojenle çalışan bir motosiklet. Arkasının geniş olmasından fark edebileceğiniz gibi hidrojen tankı burada bulunuyor ve 1 kilogram hidrojenle şu an için 120 kilometre menzile sahip ama daha prototip bir motosiklet olduğu için seri üretime geçtiği zaman menzilinin artmasını bekliyorum. Hemen yan tarafa geçtiğiniz zaman yine çok ilginizi çekeceğini bildiğim bir şey. Toyota'nın efsanevi AE86 aracı ama içine baktığınızda beklemediğiniz bir şey görüyorsunuz. Elektrik motoru ve elektrik sistemi sizi karşılıyor.
Arka tarafta Lexus'un ürettiği bir batarya paketi ve elektronik paket bulunuyor. Gördüğünüz gibi Toyota bu efsanevi aracı elektrikliye çevirmiş ama içini olabildiğince retro ve eski usul bırakmayı başarmışlar. Buradan baktığınız zaman Japonya'dan geldiği için sağdan direksiyon olduğunu görüyorsunuz. Bright koltuklar, tam o drift kültürüne hala sahip bir iç tasarım. Ama arkaya geldiğiniz zaman batarya paketi ve elektrikle güçlendirilmiş bir araba hemen karşınıza çıkmış oluyor. Buradan bu yana atladığınızda eğer Paris 2024 oyunlarını takip ediyorsanız bu araçları fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu araçlar atletizm oyunlarında atılan ciritlerin, çekişlerin, güllelerin geri taşınması için kullanılan elektrikli minik konsept otomobiller. Bu konseptler genelde markaların geleceğe yönelik planlarını en iyi gösteren otomobiller oluyor. Burada da yine konsept olan bir elektrikli Land Cruiser görüyorsunuz. Tabii ki Land Cruiser'dan oldukça farklı görünüyor ama sebebi basit. Daha fütüristik, daha yeni nesil ve daha farklı amaçlara hitap eden bir konsept olarak ortaya çıkarmışlar. Oldukça da güzel görünüyor. Bana sorarsanız buradaki ana mesaj şu. Bütün markaların aslında elektrikliye bir geçiş yaptığını, tamamen elektrikli otomobillerin daha revaçta olmaya başladığının farkındayız. Ama Toyota'nın vizyonu biraz daha farklı bu konuda. Toyota diyor ki bütün kitle olarak tamamen elektrikliye geçmek yapabileceğimiz bir şey değil. Dünyadaki lityum miktarı sınırlı, dünyadaki batarya teknolojisi sınırlı. Eğer herkes elektrikliye bir anda geçerse bu sürdürülebilir bir durum olmayacak. Bu yüzden de farklı amaçlara hitap eden farklı teknolojiler kullanılacağını düşünüyorlar ve hepsini birden geliştirmeye devam ediyorlar. Bu vizyon birçok markada çok karşılaşmadığımız bir vizyon ama bana sorarsanız kesinlikle mantıklı bir yaklaşım. Yenilenebilir enerjinin çok bulunduğu yerlerde, çok iyi bir infrastructure'ın bulunduğu yerlerde mesela tam elektrikli otomobiller sizin için mantıklı çözümken yenilenebilir enerjiye sahip olmadığınız, altyapının yetmediği yerlerde hidrojenle güçlendirilmiş otomobiller sizin için daha iyi bir çözüm olabilir. Ben de elimden geldiğince bunu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Evet, bu da yetmediyse bir de hidrojenle çalışan tekne görmek istiyorsanız şimdi ben de oraya geçiyorum. Bir de onu görelim. Şu anda da çok farklı bir yerdeyim aslında. Paris'te Sen Nehri'nin üzerinde hidrojenle çalışan bir teknedeyim. Gelin size hızlıca hidrojenli bu tekne nasıl çalışıyor onu göstereyim. Arkamda Eyfel Kulesi manzarası ile birlikte göreceğiniz bir şey var. Bu jeneratör. Gördüğünüz jeneratör 70 kW'lık yani 100 beygir gücündeki bir hidrojen elektrik jeneratörü. Bu jeneratörün çalışma mantığı şöyle aslında. Burada gördüğünüz basınçlı tanklarda hidrojen depolanıyor ve depolanan hidrojen fuel cell teknolojisi sayesinde elektrik üretmek için kullanılıyor. Bu jeneratörün tüm amacı bu. Üretilen elektrik bir bataryada, ufak bir bataryada depolanıyor ve bu arayüz olan bataryadan iki sağ ve soldaki katamaranın elektrik motorlarına güç veriliyor. İşte bu şekilde tamamen karbon emisyonu olmadan yenilenebilir enerjiyle Sen Nehri'nde bu tekneyle gezinti yapabiliyorsunuz. Denizcilikte yeterli menzili gidebilmeniz için eğer batarya koymak isterseniz çok ağır, çok büyük bataryalar kullanmanız gerekiyor. Bu da mantıklı olmuyor. İşte bu yüzden hidrojen teknolojisi denizcilik sektöründe sıfır emisyon yolunda çok önemli bir teknoloji aslında. Uzun menziller gitmeniz gereken, çok fazla tüketime sahip olan araçlarda hidrojen alternatif bir yakıt olarak karbon emisyonunu düşürmek için oldukça kullanışlı bir yöntem gibi görünüyor. Arkadaşlar şu anda Paris'te Toyota'nın Mobility Center'ındayım. Olimpiyatların sponsoru oldukları için olimpiyatların olduğu Paris'te alan tutulmuş ve bu alanda Toyota bütün vizyonunu sergiliyor. Gelin hızlıca bu alandan bir başlayalım. Şimdi bu alandan içeri girdiğiniz zaman sizi karşılayan ilk şey bu gördüğünüz Lexus'un elektrikli konsept otomobili LF-ZC olarak geçiyor. Ve aslında Toyota grubunun elektrikli otomobil teknolojisinde geldiği yeri gösteriyor. Tamamen geleceğe yönelik tasarlanmış bir dış gövde, tamamen farklı düşünülmüş bir iç ortam. Aslında gördüğünüz gibi tam bir konsept otomobil olarak düşünebilirsiniz. Bu vizyonda aslında önemli olan şey şu. Bu Mobility 1.0 olarak geçiyor ve Mobility 1.0'da elektrikli otomobillerle başladığını söylüyor. Günümüzde 30 dakikada şarj olup 500 km gidebilen bu araçlar Toyota'nın vizyonuna göre 2028 ve sonrasında 10 dakikada şarj olup 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olabilecek. Bu oldukça önemli çünkü elektrikli otomobillerin aslında geleceğini gösteriyor. Devam ettiğiniz zaman Mobility 2.0'a geliyorsunuz. Mobility 2.0 dediğiniz şey bütün hayatımızda bizi etkileyen şeyler. Herkesin kullanacağı infrastructure içindeki bütün bu araçları görüyorsunuz. Burada Yosh E ve C+ Volk S'i görüyorsunuz. Bunlar da insan hayatını kolaylaştırmak için Toyota'nın üzerine çalıştığı, mühendislerin geliştirdiği bazı mobilite çözümleri. Buraya baktığınızda Micro Palet'i görüyorsunuz. Micro Palet gördüğünüz gibi 6 tekerleğe sahip
Büyük de bir ekranı var. Ve daha sonra belki de birçoğunuzun en çok ilgisini çeken teknolojilerden bir tanesi olan hidrojen teknolojisi karşınıza çıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi Toyota hidrojen teknolojisinin en büyük savunucularından bir tanesi. Burada fuel cell'in nasıl çalıştığını bir görselle anlatmışlar. Hidrojen bu taraftan geliyor. Membranın içine geldiği zaman hidrojen atomları H2 olduğu için ikiye ayrılıp diğer taraftaki oksijenle birleşerek suya dönüşüyor ve suya dönüşürken çıkardığı enerji elektrik olarak depolanabiliyor ya da otomobilinizi hareket ettirmek için kullanılabiliyor. Burada gördüğünüz B-Pallet Mini ve burada gördüğünüz B-Pallet aracı, burada fuel cell'in bir hidrojen kartrijinin nasıl bir kesiti olduğunu görüyorsunuz. Burada da tek bir kartrijı görebiliyorsunuz. Hidrojen deposu olarak kullanılıyor. Arkadaşlar şimdi de Paris'in göbeğinde Toyota Mobility Center'dayız. Toyota burada Paris Olimpiyatları için özel geliştirdiği birkaç aracı tanıtıyor. Araç dediğim zaman aklınıza tabii ki Toyota deyince GR Yaris'ler, Corolla'lar geliyor olabilir. Ama aslında en az onlar kadar önemli başka araçları göstereceğim size hızlıca. Bu araçlar olimpiyatlar ve paralimpik sırasında Toyota'nın geliştirmiş olduğu çözümler. İlk anlatacağım araç bu araç. Bu Olympic Village'in içinde aslında atletleri taşımak için kullanılan araç. Tamamen elektrikli, maksimum hızda saatte 20 kilometre. Gördüğünüz gibi paralimpik oyunlarında engelli atletleri de ulaşımını sağlayabilmek için birçok tasarıma sahip. Aslında bunun benzerini Tokyo Olimpiyatlarını da görmüştük. Paris Olimpiyatları için tamamen yeniden tasarlanmış ama aynı platformu kullanıyorlar elektrikli olarak. İkinci sistemde bu Sea-Walk olarak geçen araçlar. Bu sağ tarafında gördüğünüz ayakta durarak kullandığınız bir model. Yakından baktığınızda önemli olan şey şu: sağdaki ve soldaki bütün tuşlar aslında birbirinin kopyası. Bunun sebebi de bu araçların tek kol ile kullanılabilecek olarak tasarlanması. Yani yine engelli insanların kullanımını kolaylaştırmak için düşünülmüş tasarımlara sahip. Tamamen elektrikli, saatte en fazla 6 kilometre ile gidebiliyor. 10 kilometrede menzili var. Aynı şekilde arkadaki versiyonları da bulunuyor. Aynı sisteme sahip, aynı batarya kullanılıyor ama oturan versiyonlarını biraz daha hızlı yapmışlar denge yüzünden. Genelde bu versiyonu saatte 10 kilometre ile gidebiliyor ve 14 kilometrede menzile sahip. Bu araçlar hem çalışanların ulaşımını sağlamak için hem de engelli atletlerin ulaşımını kolaylaştırmak için Toyota'nın tasarladığı ürünler ve bu ürünler sadece bu amaç için tasarlanmış. Kısacası henüz bu ürünlerin satışı mevcut değil. Ama ilerleyen zamanlarda Toyota'nın bunları tamamen ürüne çevirip insanların hayatını kolaylaştırmak için satışa sunması da düşünceler arasında. Burada gördüğünüzde Yoshi diye geçiyor ve böyle bir tasarım var aslında. Standart bir tekerlekli sandalyeye bu önde gördüğünüz bölümü bağlayarak bunu aslında elektrikli bir araca çevirebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi mekanik tasarım olarak gerçekten üst seviyede ve kullanışlılığı kolaylaştırmak için o kadar uğraşmışlar ve tasarlamışlar ki arkasında derin bir düşünce olduğu çok bariz. Her ne kadar mekanizmanın kendisi komplike olsa bile kullanımı o kadar kolay ki tek yapmanız gereken şey oturuyorsunuz, kendinize çekiyorsunuz, bağladığınızda yükseltiyorsunuz ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Buradan sonra bu bölümü çektiğinizde kendisi ilerliyor, ileri ittiğinizde fren yapıyor. Vites seçimleri var. Ne kadar hızlı ve ne kadar torkla gitmek istediğinizi seçebiliyorsunuz ve burada görebileceğiniz gibi saatte 8 km hıza çıkabiliyor. 25 km menzili var ve 3,5 saatte tamamen şarjı doluyor. Bu da yine insanların hayatını oldukça kolaylaştıracak icatlardan bir tanesi. Buraya baktığınızda ise çok farklı bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Hidrojen fuel cell'i aslında birçok arabadan duymuşsunuzdur. Burada hidrojen fuel cell'i kullanarak bir buzdolabı yapmışlar ve buzdolabı içini açtığınız zaman gördüğünüz gibi dondurmalara sahip. Ve işte hidrojen fuel cell teknolojisiyle böylece buzluk da çalıştırıyor oluyorsunuz. Güzel bir dokunuş. Burada bir adet hidrojen kartrijini görebiliyorsunuz. Bu hidrojen kartrijleri gördüğünüz gibi hidrojen depolamak için kullanılıyor. Ve burada gördüğünüz aracın yakıtı bittiği zaman tekrar elektrik depolayabilmesi için kullanılıyor. Burada gördüğünüz bu kartrijler. Kapanışı bu arkamdaki hidrojenli yarısın önünde yapmak istedim. Özellikle Toyota Türkiye ekibine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim zaten halihazırda anlattığımız bu yeni teknolojilerin hepsini arka arkaya deneyimleyebileceğimiz pek bir marka yok. Ama Toyota bütün bu üzerine çalıştığı teknolojiler sayesinde bunu başarmış ve bizi buraya davet ederek bunu deneyimlememize sebep oldular. Umarım biraz olsun kendi hislerimi size aktarabilmişimdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ya da sorularınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.